Evet arkadaşlar, şimdi TSH testinde soruyorsunuz. Kanda TSH seviyeniz diyelim yüksek çıktı. Bu TSH ne menen bir şeydir? Niye yükselir? Ve bu nasıl düşürülür sorusunun cevabını size kısaca bu videoda anlatayım. Biraz görselde koyalım, rahat anlayın. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar, TSH dediğimiz tiroid stimülan hormonun kısaltması. Bu ne demek? Biliyorsunuz boynunuzda bir bez var, kelebek şeklinde. Bakın, tiroid bezi. Bu bezden tiroid hormonları salınır. İşte bu tiroid hormonları T3 ve T4 diye geçer. Bu TSH hormonu, yani TSH testi, beyninizde hipofiz denen bir bez var. Buradan tiroid bezi salınıp tiroid bezine sinyal yollar. Yani bunun görevi nedir TSH'ın? İşte gerekli durumlarda bu tiroid bezinden bu hormonların T3 ve T4'ün ya az salgılanması ya da fazla salgılanması. Yani bunları dengeler. Tiroidi uyarır. Gerekli durumda işte hormon sentezini kıs der ya da gerekli durumda hormon sentezini arttır der. TSH'ın görevi bu. Tabii bunu da dengeleyen TRH denen bir hormon var. Şimdi ona girmeyeceğiz. Peki bu TSH testi arkadaşlar niye yükselir? Hemen bunları size kısaca sayayım. Birincisi, tiroidin hastalıkları, yani tiroid bezinden tiroid hormonları yeterince salgılanamazsa herhangi bir nedenle bu TSH yükselir. Niye? Çünkü TSH tiroid bezine der ki bak, sen yeterince hormon salgılamıyorsun. Biraz daha fazla hormon salgıla. Bunu demek için ne olur? TSH'ın kanda seviyesi daha çok artar. Yani daha fazla onu uyarmaya çalışır. Bu nedenler de değişiktir. Mesela primer hipotiroidi diyoruz. Burada tiroid bezinde bir sorun vardır. Bu yüzden TSH onu uyarmak için daha çok salınır. Ya da ektopik TSH üreten bazı tümörler olabilir. Ne demek bu? Mesela işte akciğer kanseri ya da meme kanseri gibi bazı kanserler TSH hormonuna benzer bir takım hormonlar üretebilir. Bu da TSH seviyenizin yükselmesine yol açar. Bir diğer TSH yüksekliği nedeni nedir? Hashimoto tiroiditi. Bu Japon bir bilim adamı. Tiroid bezinin vücudu kendi kendine saldırdığı bir durum var. Bu hastalıkta Hashimoto tiroiditinde vücut ne yapar? Tiroid bezine saldırır arkadaşlar. Tiroid bezi iş göremez hale gelir. Hormonların seviyesi düşer, haraplanır ve TSH, daha çok tiroid hormonu salgılansın diye ne olur? Seviyesini arttırır, kanda yükselir. Yine hipofiz tümörlerine bağlı tirotoksikoz denen bir durum var. Hipofiz beyinde bulunan bir bez demiştim. Burada bazı tümörler olabilir. Bunlarda tiroid hormonları yüksek olabilir. TSH'a oto antikorlar arkadaşlar. Bu da nadir bir durumdur. Burada ne olur? Kanda TSH hormonuna bağlanan antikorlar oluşabilir. Burada aslında TSH seviyesi yüksektir ama yalancı bir yükseklik vardır. Yani çok fazla bir klinik önemi yok. Bir de niye yükselebilir TSH arkadaşlar? Yetersiz tiroid hormon tedavisi alan hipotiroidi hastalarında yükselebilir. Burada şimdi biliyorsunuz tiroid bezi yetersiz kişilerde, hipotiroidi olanlarda doktorunuz tiroid hormon ilaçları verir size. Bu ilaçları az alırsanız ne olur? Kanda tiroid hormonlarınız azalacaktır. Seviyesi yeterince yükselmeyecektir. Bu da ne yapacaktır? TSH seviyenizin artmasına yol açacaktır. Bir nadir durumda tiroid hormonlarına direnç arkadaşlar. Bazı insanlarda tiroid hormonlarına vücutta bir direnç oluşabilir. Bu durumda aslında tiroid hormonlarınız normal, hatta yüksek bile olsa vücut buna cevap vermediği için hipofiz bezinden yine TSH üretilir. Çünkü vücut bunu şöyle algılar. Tiroid hormonları yetersiz. Ben bu hormonları biraz daha arttırayım. Onun için ne olur? TSH seviyeniz tiroid hormonlarını arttırmaya yönelik olarak yine kanda yükselir. Başka hangi durumlarda artabilir? Bir de bu TSH seviyesini yalancı yükselten bazı durumlar var. Nedir bunlar? Mesela bebekler. Bebeklerde, yeni doğanlarda ilk bir hafta TSH seviyesi zaten normalde yüksektir. Bu çok fazla önemli bir durum değil. Daha sonra normale döner bu. Onun dışında kullandığınız bazı ilaçlar TSH seviyenizi arttırabilir. Bunlar nedir? Lityum, işte bu epilepsi ilacı,
Nöroleptik bir ilaç. Onun dışında potasyum iyodür. Bu öksürük şuruplarında var. Amfetamin ve bir takım iyotlu ilaçlar arkadaşlar. Bunlar TSH seviyenizin yalancı yüksek çıkmasına yol açabilir. Onun dışında son bir hafta içinde ışın tedavisi alma durumunda yine TSH seviyeniz yükselebilir. Ve özellikle 80 yaşın üstündeki kişilerde TSH 10'a kadar yükselebilir. Peki TSH'ın normal seviyesi kaç olmalıdır? İdeal seviye arkadaşlar 2,5'u geçmemelisi. Yani 0 ile 2,5 arası normaldir. Ama 4'e kadar biz normal kabul ediyoruz. 4 internasyonel ünite ve üzeri değerlerde işte TSH seviyesi yükselmiştir diyoruz. Ve bu yükseklik nedenlerini araştırıyoruz. Evet. Peki TSH seviyeniz yüksek. Bunu nasıl düşüreceksiniz? Bunu siz düşüremezsiniz arkadaşlar. Önce bir dahiliye ya da endokrin doktoruna gideceksiniz. Zaten testte genelde o ister. Bakacak durumunuza, TSH seviyenizi yükselten bir durum var mı? Varsa o saydığım durumlarda gerekli görürse size ilaç verir. Genellikle tiroid hormonları ilaçlar alanlarda görülür bu durum. Ya da işte duruma göre bir hastalığınız varsa, hipotiroidiniz varsa tiroid bezine yönelik bir takım yine ilaçlar verebilir. Yani doktorunuz bunu tespit eder ve tedavi gerekliyse ona yönelik tedavi sağlar. Evet. TSH testi ve yüksekliği böyle arkadaşlar. Yine bununla ilgili sorunuz varsa videonun altına yorumlardan bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda size bir başka hormon olan prolaktini anlatacağım kısaca. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.